Merhaba, bir önceki videomuzda normal spermleri hangi yöntemle çalışıyoruz ve o yöntemleri nasıl uyguluyoruz onu anlatmıştık. Bu sefer bu videoda kriptozospermik ya da azospermik vakalarda semen analizinde nasıl çalışıyoruz, değerlendirmeyi ne şekilde yapıyoruz onu anlatacağım. Öncelikle hastanın spermiyogramın durumunu anlamak için tabii ki Makler'de bir analiz yapıyoruz. Ne yapıyorduk? 10 mikrolitre sperm örneğini viskozitesi yani dikefiye olduktan sonra örnek faz kontrast mikroskobun altında kontrol ediyorduk. Ya hiç sperm görmüyorduk ya da 1-2 tane tüm alanda 1-2 tane, 5 tane, 10 tane yani böyle çok az sayıda sperm gördüğümüz vakalarda Swimmap yöntemini zaten uygulayamıyoruz. Gradient yöntemini bazı durumlarda uygulayabiliyoruz ama gerçekten bazal dediğimiz yani Makler görüntüsünde bir 10-15 tane sperm görmüş olmamız gerekiyor. Bunu görmüyorsak yani bir tane, iki tane ya da hiç görmüyorsak demek ki bütün preparatı konsantre edip içinde olabilecek sınırlı sayıdaki spermleri pelete çöktürme yoluna gidiyoruz. Tabii bu vakalarda en önemli şey bütün ejekülatı kullanmamız gerekiyor. Yani volümü kaçsa 3, 5 neyse hepsini sperm kaybetmemek adına kullanmamız gerekiyor. Sperm sayısı ve hareketliliği iyi olanlarda belki 5 ml'lik bir ejekülattan sadece 1 ml'ini kullanabiliyorduk kullanmak için mikro enjeksiyonda ama bunlarda bütün volümü kullanmamız gerekiyor. Zaten bu ejekülatta volüm çok yüksek değil. Yaklaşık 2 mililitre. Hepsini alıyorum. Daha sonra sperm yıkama solüsyonumuzu aldık ve birebir karıştırmayı istiyoruz genellikle. 2 mililitre de bundan alıyorum. Şu şekilde hafif hareketlerle pipetaj yapıyoruz. Ve arkasından da 1600'de 10 dakika çevireceğiz ve peletini ne yapacağız? Petriye döküp yağ altı bakacağız. Evet arkadaşlar, sentrifüjümüz bitti. Var olan bütün sperm hücrelerinin artık pelete indiğini varsayıyoruz. Ve burada yaptığımız hareket şu. Üstteki bütün spermatanı hızlı bir şekilde tekrar sperm kabına aktardık. Geride kalan peleti ise spermler varsa çünkü bu peletin içindeler. Bunu şimdi petriye yayıp yağ altı kontrol edeceğiz. Kullanacağımız petriler birbirinden farklılık gösterebiliyor. Biz özellikle 50'lik bu Falcon petrinin kapağını kullanıyoruz. Kapağını kullanma nedenimiz de X işlemi için kullanmamız gerektiğinde eğer kenarı çok kalın olursa pipetimiz açıdan dolayı aşağı inmeyebiliyor. Dolayısıyla sperm toplamakta problem yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla biz kapağı yüksekliği ince olan kapağı kullanmayı tercih etmemizin sebebi tamamen bu. Şimdi sperm örneğimizi şu şekilde iyice karıştırdıktan sonra petrimizin orta yerine bir daire şeklinde yayıyoruz. Bunu biraz ince yaymamız faydalı oluyor. Çünkü başka yuvarlak hücrelerin de olma ihtimali var bunun içerisinde. Sentrifüjün etkisiyle onlar da dibe çöküyorlar. Dolayısıyla eğer kalın yayarsanız ne olur? Üst üste gelebilir hücreler ve sperm hücreleri, hareketli sperm hücreleri varsa eğer rahat hareket edemeyebilirler. Dolayısıyla da onları görmekte zorluk yaşayabiliriz. Zaten sınırlı sayıda sperm hücremiz var ve bunları kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla da ince bir şekilde yayıyoruz. Tamamen kapattık. Üzerini yağla. Bu örneği yaklaşık yarım saat kadar inkübatörde bekletiyoruz. Yine bunun sebebi de bütün preparat ve hücreler dibe çöküyorlar. Böylece görmek daha kolay bir hale geliyor. Ve hareketli olan spermlerde bu preparatta dairenin etrafına doğru, daha temiz yerlere doğru. Çünkü ortası genelde daha yoğun oluyor. Hücre yoğunluğu bu dairenin ortasında oluyor. Ve hareketli spermler kenarlara, daha az yoğunluk olan yerlere doğru rahat hareket edebilmek için yüzüyorlar. Dolayısıyla bu yarım saatlik süre bize bunu sağlıyor. Yarım saat sonrasında çıkartacağız ve invert mikroskopta içerisinde sperm olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi invert mikroskopta incelememiz gerekiyor.
Öncelikle Petri içerisinde yaptığımız drop'un kenarına odaklanıyoruz. Çünkü bakın nispeten burada hücre az ve spermler, eğer hareketli sperm varsa şayet, bu drop'un kenarlarına doğru yüzmeye başlıyorlar ve burada görmemiz daha kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi hücre sayısı çok yoğun değil kenarlarda. Arada fokusla oynuyoruz. Çünkü spermler hareketli olduğu için bu drop'un içerisinde yukarı aşağı hareket edip fokustan kaybolabilirler. Bu nedenle ufak ayarlamalarla kontrol ediyoruz. Bütün kenarı taradım fakat sperm hücresi göremedik. Şimdi biraz daha iç kısımlara doğru bakacağız. Bakın iç kısımlarda daha ciddi bir hücre yoğunluğu var. Dolayısıyla burada fokusta daha çok oynamamız gerekebiliyor. Ama hareketli sperm gördüğümüz takdirde zaten kendini burada da belli edebiliyor. Evet, bütün preparatı taradık ama hiç sperm hücresine rastlamadık. Artık bu hastamıza azosperm tanısı koyabiliriz. Zaten bir 15 gün önce tekrar bakmıştık. Yine aynı şekilde azosperm çıkmıştı. Bundan sonraki aşama ise hastayı bir üroloji uzmanına yönlendirmek ve eğer bir testis biyopsisi operasyonu gerekiyorsa onu da planlamak olacak. Azospermi ve kriptozospermi, hatta bazı motilitesi düşük vakalarda bu şekilde uygulama yapıyoruz. Umarım öğretici bir video olmuştur. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın.